Böyle hep bir şey olacak korkusuyla yaşamak o kadar çok zor ki abi. Tamam Melek. Üzme artık kendini. Abi bak ben kimseye zarar gelsin istemiyorum. Ne olur Kenan'la konuş. O adamla uğraşmasın. Ne olur ikna et onu abi. Tamam. Tamam Melek. Ben gerçekten dayanamıyorum artık ya. Dayanamıyorum. Melek. Düşünme sen bunları. Ben konuşurum Kenan'la. İlla ki buluruz bir çaresini. Amcam bugün eve gelmeyecek mi yani? Hayır halacığım. Maalesef gelemeyecek. Selim amca çok mu hasta oldu İpek abla? Hayır bir tanem. Biraz üşütmüş sadece. Siz de hasta olmayın, derslerinizden geri kalmayın diye gelemedi. Eğer eve gelseydi ben onu iyileştirirdim, bakardım ona. Siz Selim amcanız için dua edin bol bol, olur mu? Bu gece bildiğim bütün duaları okuyup öyle uyuyacağım. Mutfaktan aldığım son duyumlara göre burada 2 tane kurabiye canavarı varmış. Kim kurabiye ister bakalım? Ben! Bakalım o zaman. Aşağıdaki adam kim İpek? Yengemin kuzeni. Aa, daha önce hiç görmedim ben. Çok karizmatik bir tipmiş yalnız. Aman Feraye sen de. Bu karizma arkadaş nerede saklamış kendini bugüne kadar? Yurt dışındaymış bir süredir. Enteresan. Şimdi daha da bilgimi çekti doğrusu. Şimdiye kadar gayet iyi idare ettik. İpek hiçbir şey anlamadı. Evin küçük saf kızı işte, ne olacak? O car kız. Asıl onun gözleri fır dönüyor. Çin gibi maşallah. Kim ki o? İpek'in arkadaşı. Aman dikkat et, yanında sakın bir pot kırma. Merak etme sen. Anneciğim, hoş geldiniz. Selim nasıl? İyi. Ve kuzenim Serdar. Daha önce tanışmıştınız. Ali Hanım merhaba. Selim'in başına gelenleri duydum. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Size de geçmiş olsun. Sağ olun. Küçük bir kaza geçirdim işte. Serdar böyle geçiştiriyor ama gördüğünüz gibi küçümsenmeyecek bir kaza. Doktor da bir süre yalnız kalmamasını, müşahede altında kalması gerektiğini söyledi. Anneciğim, Serdar bir süre bizimle kalacak. Ne diyorsun sen Veysel? Demek Zeynep yürüyor artık ha? Yürüyor Tülay'ım ya. Zeynep'im yürüyor be. Çok sevindim. Neyse ki Selim Bey de gözlerini açtı. Demek ki yavaş yavaş her şey yoluna giriyor ha?
Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bir ara Selim abiye bir şey olacak diye çok korktum ben. Lan oğlum, Zeynep'in o halleri gözümün önüne geldikçe vallahi bir tuhaf oluyorum ya. Düşünüyorum da ne büyük talihsizlik. Önce Zeynep'in başına gelenler, sonra Selim Bey'in vurulması, gencecik çocuk. Kim yapmış olabilir bunu Veysel? Ha? Ne bileyim Tülay, bunlar böyle köklü ve zengin bir aile biliyor musun? Yani böyle büyük ailelerin düşmanı çok olur. Ne demişler? Büyük başın derdi büyük olur. Haklısın tabii. Veysel, nikahı ertelesek mi? Ha? Tülay ablacığım. Bak sen çok iyi, çok hoş düşünüyorsun ama inan böyle bir şeye gerek yok. Ya neticede Selim abi iyileşmeye başladı. Hem siz öyle anlı şanlı bir düğün yapmayacaksınız ki. Hele basit bir nikah olacak. He, Murat doğru söylüyor ya. Bilmiyorum ki. Ya aslında ben de düşündüm bir ara. Ama sonra baktım Zeynep hani yürümeye başladı. Selim iyileşiyor. Dedim onlara böyle bir moral olur belki falan yani. İyi. Peki madem öyle. Benim düşünceli müstakbel karım benim. Bismillah. Sırası mıydı şimdi bunun? Olacak şey mi bu Arzu? Ne olmuş ki anne? Böyle bir zamanda eve yatılı misafir getirmek de ne oluyor? Kuzenim bu durumdayken ona sırt çevirmemi mi bekliyorsunuz? Kalacak başka bir yeri yok muymuş? Hayır yok. Hem görmediniz mi halini? Bu halde ben onu nasıl yalnız bırakayım? Bizim misafir kabul edecek zamanımız değil. Ama onun hiçbir şeyden haberi yok ki. Ne Selim'in vurulduğundan, ne Zeynep'in sakat kaldığından. Karşısına geçip ne deseydim? Ay canım kusura bakma, ailem beni Eltim'i vurmakla suçluyor. Beni bile evde istemiyorlar. En iyisi sen de git mi deseydim? Böyle nasıl? Of Arzu, of! Ya biz de bu yaz oradaydık. Gerçekten mi? Evet, ben bayılırım oraya. Mutlaka her yaz giderim. Güzel bir yerdir orası. Hem huzurlu hem de eğlenceli bir yer. Vallahi ben daha fazla eğlence kısmıyla ilgileniyorum. Öyle huzur bayar yani. Sonra tekne falan kiraladık. Bütün koyları gezdik. Ne kadar güzel. Benim de bir arkadaşımın mekanı var orada. Bütün yaz orada takıldık. Hadi ya, hangisi? Limana doğru giderken sağdaki ilk mekan. Aa, gerçekten mi? Biz çok gideriz oraya. İnanmıyorum ya. Bütün yaz aynı mekanlarda takılmışız. Belki birbirimize rastladık bile. De tanışmıyorduk ki. Ben sizi görmüş olsaydım kesin hatırlardım. Ne kadar çok ortak zevkimiz varmış. Evet, gerçekten öyle. İpekciğim hatırlıyor musun? Senle de gitmiştik sanki oraya. Evet. Ama ben çok sıkılmıştım. Ay, tipik İpek işte. Süper oldu bu çaylar. Bu çayların yanında küçük bir şeyler var mıydı acaba? Ya böyle kuru kuru pek gitmiyor da. Var. Getireyim. Yalnız oranın frozenları bir harika değil mi ya? Böyle bir şey olamaz. Sanki yazın o sıcağında frozen'dan başka bir şey ben düşünemiyorum. Pes vallahi. Bu kadar pişkinliğe de pes vallahi. Bu ne arsızlıktır, bu ne yüzsüzlüktür ya. Ne oldu Kiraz? Ne arsızlığı? Arzu Hanım'ın kuzenini diyorum. Serdar mı ne karın ağrısıysa. Ya koyun can derdinde, kasap et derdinde vallahi. Ne oldu? Niye sinirlendirdi seni böyle? Ya bu durumda kakara kikiri gülüşmeleri yetmezmiş gibim. Bir de çayın yanına atıştırmalık istiyor Asmam. Boşuna dememişler. Arsız neden arlanır? Çuldaki yer sallanır diye. İnanmıyorum. Cidden mi? Ya yok artık ya. Olamaz böyle bir şey. Muhabbetiniz bol olsun.
Anne geldin mi? Ne yaptın? Halledebildin mi işlerini? Hallettim. Serdar Bey, odanız hazır. Burada kafanızı şişirip yormayalım. Dinlenin biraz. Yok, yorulmadım. Aksine Serdar'cığım, annem haklı. Çıksan iyi olur. haklısınız galiba. Ben çıkıp dinlensem iyi olacak. Akşam yemekte görüşürüz. Tabii. Bu da Necdet'in kanlı oyunlarından biri. Benden alamadığın intikamını kardeşimden mi alacaksın ha? İstediğini almak için daha neler yapacaksın Necdet Karapınar? Şimdi sırada kim var? Daha büyük zararlar vermeden bir yol bulmam lazım. Ay babam da tutturdu ille şirkete uğra diye. Neymiş? İşi öğrenirmişim. Ne güzel işte kızım. Hem babana da yardım edersin. Ya öyle Aliye teyze ama orası bana göre değil. Ay bir odaya tıkılı kalıp sabahtan akşama kadar. Ay. Keşke benim de İpek gibi resmi yeteneğim olsaydı. O zaman ressam olurdum. Ya düşünsenize bu mesleği dünyanın her yerinde yapabiliyorsunuz. Hem gezer tozardım hem de resim yapardım. Ama hayatı yaşamak lazım Aliye teyze. Aliye Hanım, Arzu Hanım'la Kuzen Bey de yemeğe gelecekler mi? Gelecek. He, iyi madem. Ne yaptın sanıyorsun sen? İnanamıyorum ya. Yıllar sonra ikimiz aynı çatı altındayız. Saçlarının yumuşaklığı. Senin o kokusu. Sanki hiç değişmemişsin. Seni tekrar görmek bir hayal gibiydi. Ama bak, şimdi yine aynı evde, aynı odadayız. Kendine gel aptal. Beni benden alıyorsun Arzu. Saçma sapan konuşma. Eğer bizim kuzen olmadığımızı anlarlarsa ikimiz de kendimizi kapının önünde buluruz. Hareketlerine dikkat et. Buradan iyi olduğunu unutma. Geldiniz mi? Yemekler süper olmuş, kaçırmayın derim. Her şey harika görünüyor. Dinlenebildiniz mi? Evet efendim, teşekkür ederim. Demek kuzensiniz. Evet canım. Nereden peki? Anne tarafından mı, baba tarafından mı? Tipik sorudur böyle değil mi? Bir de nerelisin falan vardır. Amerika'dayken de sürekli soruyorlardı. Ay ne bileyim aklıma geldi sordum işte. Ya ben sizi daha önce nasıl görmedim anlayamıyorum. Aa. Nasıl görmedin kızım? Halbuki hep buradasın. Anne. Hop, hadi bakalım bir kaşık daha. Hayatım bir kaşık derken vallahi patlayacağım ama artık. Sus bakayım. İyileşmek istiyorsan bitirmen lazım bunu. Hadi bakalım. Ama son kaşık. Hadi. Aman iyi koca bebek.
İyi hadi zorlamıyorum. Tatsız tuzsuz bir şey bu ya. İçemiyorum ki. Aa, niye öyle diyorsun? Mis gibi çorba işte. Mis gibisi sen iç o zaman. İçerim, ne var? Selim, sen bunu nasıl içtin ya? Senin elinden zehir bile olsa içerim ben. Deme öyle zehir falan. Hayatım boyunca bana böyle gülen gözlerle bak, olur mu? Serdar, siz de annemle çocukken çok yakın arkadaştınız değil mi? Hı hı. Hem de çok yakın arkadaştık. Biz de Elif'le çok yakın arkadaşız. Öyle mi Elif? Ben ödevlerimi yapmaya gidiyorum. Serdar, hani sen annemin yaptığı komik anıları anlatıyordun ya. Yine anlatsana. Kızım, hadi odana artık. Ya? Ay anlatın lütfen Serdar Bey. Merak ediyorum doğrusu. Ya o kadar çok var ki. Hangisinden başlasam kuzen? Ha, bakın bu komik işte. Ben bir gün çiftlikte atları tımar ediyordum. Daha sonra Arzu elinde fırçasıyla aynasıyla çıktı geldi. Dedim ne yapacaksın bununla? Neymiş efendim, atların saçlarını tarayacakmış. Ya anne, atlar kaşlarıyla tanınır, bilmiyor musun? Ay Arzu, çok hoşmuşsun. Seni çocukken tanımak isterdim. Ya akşama kadar atların peşinde koşturup durdu. Çocukluk işte. Kızım gönder şu densiz artık. Kalk kalk Kiki, ne oluyor? Anne ne yapayım? Çık git mi diyeyim? Selim Bey, zor bir operasyon geçirdiniz. Çok şanslısınız ki kurşun iç organlarınızda kalıcı bir hasar bırakmadı. Bir iyi haber daha. Bu hızla iyileşme göstermeye devam ederseniz sizi kısa sürede taburcu edeceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Çok yakında evimize dönebileceğiz artık. Kenan abi, sen de çok yoruldun. Eve git dinlen istersen. Yok canım, olur mu öyle şey? Sizi böyle bırakamam. Abi hadi ama burada perişan olma. Hem benim biricik karım yanımda. Merak etme. Bir şey olursa ben hemen haber veririm Kenan abi. Peki tamam o zaman. Telefonla haberleşiriz. Tamam. Ne yapmaya çalışıyor bu geri zekalı? Ya o da bir şey mi? Bir gün biz yine çiftlikte Arzu'yla beraberiz. Küçüğüz tabii o zaman da. Gevezeliği kes de oturma odasına gel. Hemen. Ya çok özür dilerim. Benim mutlaka bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Aa, nereye? Aramazsam gerçekten mahvolurum. Ben seni niye getirdim buraya? Ortalarda şebeklik yap. Salak bir kızın etrafında pervane ol diye mi? Ne ya? Kıskandın mı? Ne kıskanması be? Ben sana buraya geliş amacını unutma demedim mi? Bana inat mı yapıyorsun? İlk günden herkesin gözüne batmaya başladın. Bence rahatsız olan bir tek sen varsın. Sebebi de o içerideki kız, öyle değil mi? Hadi itiraf et. Aramızdaki bu ateş hiçbir zaman sönmedi. Sadece körüklenmeyi bekliyordu. O da oldu. Arzu?
oluyor burada? Merhaba, ben Serdar. Arzu'nun kuzeniyim. Kuzeni mi? Ay İpek, yengenin çocukluk anıları da çok eğlenceliymiş gerçekten. Ha, öyleymiş. Ben de bilmiyordum. Annem de çocukken aynı benim gibiymiş. Değil mi babaanne? Ama Serdar Bey çok hoş anlatıyor doğrusu. Çok güldüm. Ya konuşurken zaman nasıl geçiyor anlamıyor insan. Kızım, vaktin nasıl geçtiğini anlamamışsın. Bayağı geç oldu yani. Ailen de merak etmiştir seni. Anne. Ha yok Aliye teyze. Onlar alışkındır benim geç gelmelerime. Ama doğru söylüyorsunuz. Saat bayağı geç olmuş. Arkadaşım, bu gece buralıyım o zaman. Hem biraz kız kıza da dedikodu yaparız. Özlemiştim. Yaparız tabii. Yaşasın. Kız kıza dedikodu. Sen dur bakalım ufaklık. Biraz daha büyü sonra. Ya. Kenan, inanabiliyor musun? Kırmızı ışıkta durması gereken yerde durmuyor, Serdar'a çarpıyor. İnanılır gibi değil. Ya, yolda yürürken kask takmak lazımmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Adam geliyor motorla çarpıyor, kimse de hiçbir şey yapmıyor. Kazayı bir gören de mi olmadı? Yok. Çok sakin bir sokaktı. Zaten gece olmuş kaza. Hastaneye gidebildiğine şükretmek lazım. Değil mi kuzen? Sizle daha önce neden hiç tanışmadık biz? Ya, yıllardır Amerika'da yaşıyordum ben. O yüzden İstanbul trafiğine pek alışık değilim. Serdar'ı daha önce görmedin ama annemle pek daha önce görmüşlerdi. Evet. Daha önce ziyaretinize gelmiştim ama maalesef siz yoktunuz. Öyle mi? Kötü olmuş. Keşke daha önce tanışsaydık. Benim ilaç saatim geldi de müsaadenizle. Serdar çok iyi bir çocuktur Kenan. Bu hale düşünce ben de yardım olsun diye onu eve getirdim. Ya ama ne olur ben de sizinle geleyim. Hem kız kıza dedikodu demediniz mi? Halacığım, biz duyacağız zaten. Ben de okulda olanları anlatırdım. Ne güzel. Tuğçe, bak ne güzel dedin. Yarın senin okulun yok mu? Serdar geldin mi? Devam etsene. Tam bir şey anlatıyordun, yarım kaldı. Evet Serdar Bey. Ben de merak ediyorum doğrusu. Hem en heyecanlı yerinde kalmıştık. Nerede kalmıştık? Arzu ile çiftlikteyiz diye başlamıştım. Ha. Ya şimdi Arzu'yla bir gün çiftlikteyiz. Almış bu eline bir kazma sapı. Serdar Bey, bu çok neşeli anınızı başka zaman anlatsanız. Geç oldu. Tuğçe'nin uyku vakti geldi de geçiyor bile. Ya babaanne. Tuğçe, itiraz istemiyorum. Yarın senin okulun var. Unuttun galiba. Ama... Lafımı ikiletme. Doğru yatağına. Of. Biz de çıkalım artık odamıza. Hadi İpek. Yatın siz de. Ya aslında benim uykum daha hiç gelmedi. Ya biraz daha otururuz değil mi İpek? Hem sohbet çok tatlı. Feraye'cim, annem haklı. Benim de uykum geldi. Kendimi de iyi hissetmiyorum. Siz yatmıyor musunuz? Ben de birazdan odama geçerim. Peki. Sabah görüşürüz o zaman. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapmışım ki? Öyle dibime kadar falan girmeler. Yakalanacaktık senin yüzünden.
Ya niye kızıyorsun ki? Kuzenimle hasret gideremeyecek miyim ben? Bana bak Serdar, beni çığırımdan çıkartma. İçeride 40 tane takla attım senin yüzünden. Kuzenim olduğuna inanıp inanmadığı bile meçhul. Uğraşamayacağım ben şimdi bütün bunlarla. Uğraşamazsın ha? Sen nerede yatıyorsun? Yukarıda mı? Saçma sapan konuşma, biri duyacak şimdi. Ya neden kızıyorsun ki? Kuzen değil miyiz? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya yoksa sen kocanla yatmıyor musun? Serdar, kendine gel. Saçma sapan konuşma. Sen ne yapıyorsun ya? Bize ele mi vermek istiyorsun? Ya niye bu kadar sinirlendin ki? Bana bak Serdar, seni son defa uyarıyorum. Eğer bu yana devam edeceksek ayağına denk alacaksın. Şimdi hemen odana gidiyorsun, ortalıklarda fazla dolaşmıyorsun. Sen de benimle birlikte hastanede perişan oldun sevgilim. O nasıl söz öyle? Senin yanında olmak benim için en büyük mutluluk. İyi ki varsın. Senin yanında çoğalıyorum ben. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Turp gibi turp. Zeynep'im yanımdayken kötü olmam mümkün mü? Sizi böyle görmek ne güzel. Allah mutluluğunuzu daim etsin çocuklar. Amin. Günaydın Selim Bey. Günaydın. Bugün daha iyiyiz sanırım, öyle değil mi? Evet. Gayet iyi hissediyorum kendimi. Tahlil sonuçlarınız temiz çıkmış. Yaptığımız tüm tetkikler olumlu. Bugün taburcu olmanızın önünde hiçbir engel yok. Bu harika bir haber. Teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim. Biz sadece görevimizi yaptık. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Çatallar, bıçaklar hepsi tamam. Bir de ekmek kızarttım mı? Sofraya gel ya, sofraya. Vallahi poğaçaların, böreklerin kokusu odama kadar geldi. Ama orası Bunların hepsini sen mi yaptın kız? Ben yaptım da Ali Hanımlar gelmeden başlamasaydınız keşke. Merak etme tatlım, ben onlara da bir şeyler bırakırım. Yok, ondan değil de Ali Hanım herkes sofraya inmeden kahvaltıya başlamaz. Yani şimdi gelince görürse. Aa, ne ayıp. Köyde böyle mi öğretiyorlar size? Misafire böyle mi davranılır? Yok, bizim köyde misafir baş tacı edilir ama bu evin kaidesi öyle. Siz lütfen onun kusuruna bakmayın. Afiyet bal şeker olsun. Hatta ben de eşlik edeyim size. Lütfen buyurun. Gelin, her şey çok güzel gözüküyor zaten. Çay alabilir miyim bir zahmet? Ya var ya, burada neredeyse lokmalarımı sayıyor ha. Saymıştır, inanırım. Ya bu sahi, kızın adı neydi? Kayısı mı, çilek mi, kiraz mı, öyle bir şeydi ya. Çok alemsiniz. Ben Arzu'nun bir kuzeni olduğunu bilmiyordum anne. Hatta ismi bile geçmemişti. Biz de bilmiyorduk oğlum. Biz de senin kadar şaşırdık inan ki. Bir ay önce ben çiftlikte yokken buraya geldiğini söyledi. Evet oğlum geldi. Doğru söylüyor. Biz senin öldüğünü sandığımızda gelmişti. Gözüm hiç tutmadı anne. Vallahi bilmiyorum Kenan. Benim de huzurum kaçtı. Artık bunlara dayanacak gücüm de kalmadı. Ben çıkıp hastaneye Selim'in yanına gideceğim bugün. Gitmene gerek yok anne. Selim az önce aradı. Bugün taburcu edeceklermiş. Oh çok şükür. Oğlum niye söylemedin bana? Kiraz'a söyleyeyim de hemen hazırlık yapsın. Tamam, hadi inelim.
Oğlum, ben yabancı bir kişiyle aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Serdar burada kalıcı gibi görünüyor. Tamam anne. Sen merak etme. Ben bakacağım bir çaresine. Akşam iyi uyudunuz mu? Ay sormayın. Gözümü bir kapatmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ne güzel. Siz? Ya ben buraları çok sevdim aslında. O yüzden hemen uyumak istemedim. Geç yattım yani. Ya bilseydim ben de sizinle takılırdım. Ay akşam Aliye Hanım öyle gardiyan gibi başımızda dikilince yatmak zorunda kaldık. Sağ olsun İpek de. Ne istemiştiniz? Ya şu börekten alabilir miyim bir tane? Ben vereyim lütfen. Kolunuz nasıl oldu bu arada? İyi misiniz? İyiyim ya. İdare ediyorum. Alıştım artık. Günaydınlar. Ya vallahi her şey çok güzel kokuyordu. Dayanamadık, başladık biz. Lütfen siz de buyurun, buyurun. Buyuralım bakalım. Adab-ı muaşeret kurallarının ne kadar mühim olduğunu sabah sabah hatırlatmış oldunuz. Kiraz, İpek uyanmadı mı? Hadi haber ver. Elini çabuk tutsun. Biliyorsun, tamam olmadan yemeğe başlamıyoruz. Hemen Aliye Hanım. Evin bir düzeni kuralı var, tahmin ederseniz. Anne, hadi oturalım. Ya, açılmıyor bu saçlar ya. Aa çok acıyor. Tuğçe. Sen de benim gibi örsene saçlarını. Rahat edersin. Ay ben hiç öyle yapamam. Hayatta okula öyle gidemem ben. Bu saçları bir an önce açmam lazım. Ah! Of! İnsan bir kapıyı çalar Gonca. Müştemilat mı zannettin burayı? Özür dilerim. Ne oldu? Niye geldin? Kuzeniniz Ali Hanımlar sofraya oturmadan kahvaltıya başlamış. Ali Hanım da sinirlendi. Ben de siz bilmek istersiniz diye düşündüm. Of Serdar, of. Allah kahretsin. Anne bir dur. Ne oldu? Anne saçımı bir türlü yapamıyorum. Tarayıp toplamam lazım. Uğraşamam şimdi Tuğçe, işim var. Ama anne lütfen. Hem sen güzel tarıyorsun. Ne olur anneciğim. Tuğçe, sırası değil şimdi. Gonca. Anne okula geç kalacağız. Gonca, yap şunu saçını. Tuğçe'cim hadi gel. Kiraz, bir dilim limon rica etsem ben çayıma. Kiraz, önce sofraya bak. Eksik yedik var mı diye. Bak, ekmek yok sofrada. Aa, bitmiş mi? Kestiydim bolca. Bitmiş. Anneciğim bir sorun mu var? Ne olsun? Kuzencim, beni biliyorsun açlığa asla dayanamam. Vallahi aşağı indim. Sofrayı böyle görünce dayanamadım, başladım ben kahvaltıya. Başladık. Ali Hanım'ı da biraz kızdırdık galiba ama. Sonuçta misafiriz değil mi? Bu evin bir düzeni kuralları var Arzu, biliyorsun. Adab-ı muaşeret kuralları içinde yaşıyoruz. Anneciğim, Serdar adına ben özür dilerim. Kendisi Amerika'dan yeni geldiği için Türk örf adetlerini biraz unutmuş. Bir daha böyle bir şey olmaz. Kusura bakmayın. Ya hakikaten özür dilerim. Bir daha olmayacak. Arzu, bir bakar mısın?
tabii. Kenan ne oluyor? Asıl sana sormak lazım. İçeridekiler daha fazla rahatsız olmasın diye sesimi çıkarmadım ama bu kuzen saçmalığı ne böyle? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Kuzen saçmalığı diyorum. Ne olmuş ona? Ne kadar rahatsız edici olduğunu görmüyor musun? Canım haklısın ama Amerika'da... Haklıyım tabii. O adamı evimde istemiyorum. Ama Kenan... Aması maması yok. Ben geldiğimde o adam bu evden gitmiş olacak. Kenan. Of Serdar, of. Of! Gonca! Acıtmasana ya! Acıtmıyorum ki. Keşke annem örseydi saçlarımı. Gonca abla da çok güzel örüyor ama. Baksana. Of Elif. Konu değil ki. Annem benimle hiç ilgilenmiyor. Beni sevmiyor mu acaba? Ama neden sevmesin ki? Anneler kızlarını çok severler. O zaman neden benimle hiç ilgilenmiyor? Tuğçe'cim, annenin bu aralar biraz işleri var. O yüzden böyle davranıyor. Hadi bakalım, saçın da bitti. Çok güzel oldu. Kızlar, siz aşağı gidin, ben hemen geliyorum. Tamam Gonca abla. Efendim Necdet Bey. Merhaba Gonca, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Belli. Belli. Sesin çok iyi geliyor. Selim Bey bugün hastaneden taburcu olacakmış ya. Ondan. Yine mi Selim? Necdet Bey, yani... Bakıyorum da duygu durumunu Selim'in akıbeti belirler oldu. Siz beni gerçekten yanlış anladınız. Peki Gonca, öyle olsun. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne diye söyledim ki ben şimdi Selim Bey'e? Ah be Gonca, 2 dakika tutamıyorsun şu çeneni ya. Herkes yapsın etsin, azar gene kiraz içitsin. Alışmadın mı daha? Aldırma bu kadar. Nasıl aldırmayayım Sadık? Hem ben dedim, ya bu evde herkes gelmeden kahvaltıya başlanmaz dedim. Ama kabak gene benim başıma patladı. Ya Ali Hanım'ın nazı da sana geçiyor Kiraz. Peki bu kiraz hiç mi üzülmez? Hiç mi darılmaz? Ya ben de neye yeteceğimi şaşırdım. Takma kafana. En son şeker diyordun. Başka ne yazayım? Birkaç teneke peynir yaz, 2 teneke de zeytin. Sadık, biz hazırız. Tamam, geliyorum kızlar. Ay ne güzelmiş üstünüzdekiler. Teşekkür ederim Kiraz teyze. Başka? 3 tepsi yoğurt yaz. Ay bir şey daha vardı ya, bir şey daha. Hadi Sadık. Dur kuzum. Şimdi azat edeceğim Sadık'ı. Az bekle. Yağ yaz yağ. 2 teneke de yağ yaz. Ne o? Evde ordu mu var Kiraz? Ordu var ya. Allah'ım Halil İbrahim bereketleri versin. Sadık amca geç kalacağız. Haydi bakalım çıkalım. Allah zihin açıklığı versin kızlarım. Hadi çıkalım kızlar. Ya işte iş güç derken geçiyor hayat. Amerika'da ne işle uğraşıyordunuz? Of. Ne oldu? İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Sızladı biraz. Geçer şimdi. Ya bir kahve mi içsek? Bu muhabbetin üstüne iyi gider şimdi. Ay olur vallahi. İçeriz değil mi İpek? Tabii olur. Kirazcığım, kahvemi verandaya alayım ben. Orta şekerli olsun. Orta şekerli. Ben de öyle yapayım vallahi. İyi fikir.
Sen? Siz çıkın Feraye. Benimkini de verandaya getirsin. Bir şey unutmadık değil mi? Yok canım, bir şey unutmadık. Eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Canım dur. Ne yapıyorsun? Bir şeyim yok, biraz başım döndü. Zeynep, canım sen Selim'e yardım et, ben toplarım bunları. Annenlere haber verdin değil mi çıkacağımızı? Abime söyledim. O da anneme haber vermiştir. Oh be, sonunda mis gibi yemekler yiyebileceğim. Ay ne iyi ettiniz düşündünüz burayı. İçerisi beni basmaya başlamıştı çoktan. Şu manzaranın güzelliğine bak. İnsanın memleketi gibisi yok. Aynen öyle. 2 gün yurt dışında kalıyorum. O boğazın manzarası burnumda tütüyor. Kuzen? Bakıyorum keyifler yerinde. Muhabbet ediyorduk Serdar Bey'le. İpek içeride biraz sıkılmış gibi. Bir baksan mı Feraye'cim? Vallahi ben teklif ettim. Kendisi gelmek istemedi. Bakayım ben o zaman. Benimle baş başa kalmak için gösterdiğim bu çaba. Etkilendim doğrusu. Kes sesini. Biraz da şu aklını başka işler için kullansan nasıl olur acaba? Nereye mesela? Ben sana dikkat çekecek bir şey yapma demedim mi? Ne öyle saçma sapan hareketler? Bir Emiroğlu günü nasıl geçiriyorsa öyle yaşamaya çalışıyorum. Hoş ama boş. Bana bak Serdar. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Arzu. Sustalı maymun yok karşında. Tek bir cümlemle kendini kapının dışında bulursun. Ki benim de istediğim bu zaten. Anladın mı kuzen? Ne yapıyorsun sen Arzu? Ne yapıyorsun? Bu adamla merdivene bile çıkılmaz. Kesin başımı yakacak. Benim bir şey yapmam lazım. Tabii ya. Neden olmasın? Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor